Çin mitolojisi, Çin halk ve kültürünün biriktirdiği mitolojik ve efsanevi söylence, inanç ve tarih anlayışının bütününü tanımlar. Çin mitolojisi, tarih, efsane ve mitlerin bir birleşimidir. Tarihçiler Çin mitolojisinin M.Ö. 12. yüzyıl sıralarında oluşmaya başladığını varsayıyor. Çin mitolojisinin en önemli kısmı ise yazılı dönemde daha sonraları ortaya çıkmış. Doğu Asya tarihine bakıldığında Çin, Japon ve Kore tarihlerinin mitolojiyle başladığı ve tarihi kişiliklerle efsanevi kişilikler arasında tam olarak bir ayrım yapılmadığı görülür. Sarı Nehir Vadisi boyunca yerleşerek Çin ulusunu oluşturan kavimlerin kökeni halen incelenmeye açık bir konu. Bu ilk yerleşimciler, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar macera düşkünü insanlardı. Onlara Yangtze Nehri boyunca şimdiki Hankou şehri civarında ve Zhejiang tepelerinin epey doğusuna dağılmış bir vaziyette rastlıyoruz. Çin mitolojisine dair yapılan çağdaş sayılabilecek ilk araştırmalar sonucu oluşan genel kanı, Çin kültürünün diğer kültürlerinkinden daha farklı bir şekilde çok az oranda ve etkin olmayan bir mitoloji barındırdığına yönelikti. Buna gösterilen en büyük kanıt, Çin mitlerine dair atıfların antik Çin metinlerinde genellikle oldukça parçalanmış bir şekilde bulunmasıydı. Bu yazıtlarda bir mit bütününden bahsetmek pek olası değilken, büyük mitik temalarda göze çarpmıyor. Ek olarak antik Çin yazıtı, büyük oranda anlatıcılıktan uzaktır ve destansı tondan kaçınır. Yani epik anlatılar oldukça zayıftır. Her ne kadar sonraki dönemlerde yapılan çeşitli araştırmalar, kozmoloji, din ve felsefesinin metinlerde mitolojiden çok daha fazla bir yer tuttuğu ve önem taşıdığı sonucunu çıkarmış olsa ve dini bir kültürün mitoloji olmaksızın ortaya çıkabileceği de mümkün olsa da, bu Çin dini düşüncesinin bir mitoloji barındırmadığı ve Çin mitolojisinin var olmadığı veya zayıf olduğu anlamını taşımaz. Çin mitolojisinde başlangıç ve sonlar çok büyük bir önem taşır. Bu çok çeşitli yaratılış mitlerinden ve olayların, icatların, canlıların başlangıcına dair anlatılmış birçok mitten aşikardır. Çin mitolojisindeki önemli diğer ögelerde evrensel felaketler ve bunların sonucu oluşabilecek yeni yaratılış durumlarıdır. Çin mitolojisi, Budizmin Çin'de yayılmasıyla birlikte farklılaşmıştır. Bu sebeple Budizm öncesi Çin mitolojisiyle Budizm sonrası Çin mitolojisi birbirine çok benzemekle birlikte farklılıklar içerir ve Budizm sonrası Çin mitolojisinde senkterizm yoğun biçimde görülür. Budizm öncesindeki Çin mitolojisine dair kaynaklar azdır ve bugün bu alandaki çalışmaların çoğu görece konu aldığı zamandan daha yeni sayılabilecek Konfüçyüsçü metinlerdendir. Çin mitolojisinin çok yoğun bir siyasi karakteri vardır. Sonradan gelen Konfüçyüsçü alimler ve yazarlar mitleri genelde siyasi ve tarihi gerçekler olarak yorumlamış, bunlara siyasi ve tarihi anlamlar yüklemişlerdir. Örneğin iyi imparatorla kötü imparator gibi siyasi ve toplumsal fikirlerini bu mitlerde tarihi birer ibret ve nasihat kıssası olarak kaydetmişlerdir. Çin mitolojisine ve Taoizme giriş yapmadan önce Çin mitolojisindeki bazı önemli mitolojik varlıkları tanıyarak başlayalım. Çin mitolojisinde Budizmin ülkeye geldiği dönemde politeist bir karaktere sahip olup inançların harmanlanmasına ve yerel topluluklarda büyük farklılıklar göstermesine karşın her biri ayrı bir konu ve görevle ilişkilendirilen sayısız tanrı ve tanrıçaya inanılıyordu. Fakat bunlar zamanla ruhani varlıklar rolünü aldılar ve sayıları azaldı. Bazı önemli tanrı ve tanrıçalarsa şu şekilde. Öncelikle birçok mitolojide olduğu gibi Çin mitolojisinde de bir üçleme vardır. Taocu üçleme olarak bilinen ve üç saflık diye adlandırılan bu üçleme Tianpao, Lingpao ve Shenpao'dan oluşur. Guanyin, Çin'in en çok sevilen ve en çok bilinen tanrılarından biri olan Guanyin, merhamet tanrıçası olarak adlandırılır. Zor durumda olanlara, sıkıntılı ve acı çekenlere, aç olanlara yardım ettiği için ona ihtiyaç duyan herkese yardım ettiğine inanılır. Yeşim İmparatoru, Çin mitolojisinin en büyük tanrısı olarak kabul edilen Yeşim İmparatoru, tüm kozmosu yönetir ve ailesiyle birlikte cennetin en üstündeki görkemli bir sarayda yaşar. Çin mitolojik öykülerinde yer alan diğer tüm tanrıları ve tanrıçaları o yönetir. Wang Munyang, Çin mitolojisinde yer alan en büyük tanrı Yeşim İmparatorunun karısıdır. Batı'nın kraliçesi adıyla bilinir. Mutluluğun, sağlığın ve uzun yaşamın tanrıçasıdır. Diğer tüm tanrıçalara eşinin adıyla o emir verir. Dilerse insanlara sonsuz ömür verebilir. Yan Wang, ölüm kralı olarak da bilinen Yan Wang, yeraltı dünyasına yani cehenneme hükmeden mitolojik Çin tanrısıdır. Tüm insanların yaşamını ve ölümünü o kaydeder. Cehennem tanrısı, ölümden sonra insanlığın yaptığı hatalara göre onlara ceza verir. Dragon King, Dragon King ya da Long Wang olarak bilinen ve denizlere hükmeden tanrıdır. Sudaki tüm canlıları o yönetir. Dragon King, ayrıca yağmur ve rüzgarı kontrol eden tanrıdır.
Emirlerini direkt Yeşim İmparatorundan alır. Nüva. Mitolojik Çin inancına göre tüm insanlar Nüva tarafından yaratılmıştır. Sarı çamura şekil vererek içine ruh üflemiş ve insanı yaratmıştır. Sahip olduğu güçlerle gökyüzünü kontrol eder. Neza. Çin mitolojisinde en çok sevilen tanrılardan biri olan Neza, gençlik tanrısıdır. Cennet generallerinden biridir. Kötülerle savaşması konusunda Maymun Kral'a yardım etmiştir. Keishen. Çin mitolojisinde bolluk, bereket ve zenginliğin tanrısıdır. Özellikle birçok Çinli ve iş adamı dileklerinin yerine gelmesi için Keishen'e adaklar adar. Zhaoshen. Çin mitolojisinde mutfak tanrısıdır. Hane halkının en prestijli kadını tarafından hazırlanan bir yazıyla temsil edilir. Evlerin mutluluğundan ve refahından sorumludur. Niulang ve Jinu. Çin mitolojisinde aşk tanrısı ve aşk tanrıçası. Çin kültüründe birçok kişi aradığı aşkı ve mutluluğu bulmak için onlara dua eder. Şimdi gelelim Taoizme. Taoizm bugün Çin'e ait topraklarda ortaya çıkmıştır ve temeli Laozi'nin eseri Dao De Jing'e dayanır. Pinyin yazış kılavuzuna göre doğru yazılışı Dao'dur. Çince'de yol, yürümek, konuşmak, yön, yöntem, akış gibi anlamlara işaret eder. Dao öğretisinin kurucu temsilcileri Laozi ve Chuangzi'dir. Dao öğretisi, kainatın kaynağı ve doğuşu, doğanın yasa ve ilkeleri, insan ve insanın gerçek doğayla bağı ve ilişkisi, doğa ve hekimlik gibi çok geniş bir alanı içine alır. Öğretinin başlangıç dönemi M.Ö. 6. yüzyıl bilimsel veya felsefi Dao olarak ele alınırken, ortaya çıkışından 800 yıl sonra halkın bazı kesimlerinde bir takım ritüelleri, uygulaması görülmüştür. Binlerce yıl sonra doğuya seyahat eden Hristiyan misyonerlerce yapılan çevirilerde, kendi dini inançlarına bağlı kalarak kasıtlı ya da kasıtsız Dao öğretisi bir çeşit farklı bir din, Dao'nunsa bir tür tanrı olabileceği ileri sürülmüştür. Ne Dao öğretisinde ne de Çin geleneksel yapısında tek veya çok tanrı anlayışı olmuştur. Ancak günümüzde bile izleri görülen özellikle Konfüçyüs etkisiyle çok kuvvetli ve ayrıntılı bir ahlaki hiyerarşik anlayışın Çin toplum yapısında var olduğu biliniyor. Konfüçyüs'ün bu kuvvetli ahlakçı anlayışı, Laozi ve sonrasından gelen Chuangzi gibi Dao öğretisinin önde gelen isimlerince eleştirilmiş ve doğanın yolunun bu olmadığı doğrultusunda karşı çıkmışlardır. Dao öğretisinin batıda din gibi algılanmasının arkasında yatan sebeplerin en başında misyonerlerin bu öğretileri kendi inançlarına uyarlayarak aktarmaları olmuştur. Günümüzde ise tartışmalar bu öğretinin bir doğa dini mi yoksa felsefe mi ya da farklı bir tür bilim mi olduğunu sorgulamaya devam ediyor. Avrupa dillerine ilk çevrildiği günlerde ve bazen günümüzde bile sıklıkla yanlış çevirisi yapılan en önemli kavramlar şunlar olmuştur. Dao, tanrı olarak, Tiandi, cennet, Shen, ilahi ruh diye çevrilmiştir. Dao düşüncesinin bilgisel boyuttan alıp ritüelli inanç boyutuna taşıyan topluluklar olduğu görülmüştür ancak hiçbirinde bu görüşlerin içinde tanrı kavramı olmamıştır. Dini anlamda kullanılan cennet kavramı yoktur. Shen, haleti ruhiye, psikoloji, akıl, zihin, gönül, duygular, duyular gibi hallerin tümünü içine almasına karşın dini anlamdaki ruhla ilişkisi yoktur. Bu yüzden yanlış çeviriler Dao düşüncesinin din gibi algılanmasına yol açmıştır. Dao öğretisinin ele alındığı birinci kaynak kitaplardan Dao De Jing'in bahsettiği konular şunlardır. Dao her şeyin doğduğu ana gibidir ama kalıcı adı yoktur. Tüm doğuşların ilkinin de ilk kaynağıdır. Gök ve yer Dao'dan doğar. Cismi yani madde gibi olan ve cismi olmayan yani elektromanyetik gibi her şey ise yer ve gökten doğar. Döngüsellik ilkesiyle her şey Dao'ya dönüşür. Dao tekrar her şeye dönüşür. Hareket ve değişim yin ve yang karşıtlarıyla başlar. Yin-yang ilkesine göre her şey karşıtlarıyla vardır ve mutlak değillerdir. Birbirlerine dönüşebilirler. Değişimi sürükleyen titreşimin iki temel taşı yin ve yang karşıtlığıdır ve bunlar birbirinin kopmaz parçasıdır. İlerleyen sayfalarda değişimin döngüleri, boşluk ve doluluk, karşıtların birbiriyle olan temel ilişkileri, yer ve gökle ilgili anlatımlar, su ve Dao, boşluk ve Dao gibi konulardan dem vurulur. Günümüzde artan çalışmalar, araştırmalar ve yetkin çevirileriyle Dao öğretisinden bahsedilen doğa yasaları, 20. yüzyılda kendini gösteren kuantum fiziğiyle örtüşen ilkeleri olduğunu düşündürmektedir. Belirsizlik ilkesi, kara delik fikri, çoklu evrenler kuramı bunlar arasında sayılabilir. Doğu ve Batı'nın evren anlayışları ve bilimsel kıstaslarındaki köken farklı olan bazı yaklaşımlar birbirini anlama konusunda zorluklar doğursa da Çin'in geleneksel kendi içine kapalı düzeninden dünyaya açık düzene geçmesiyle bu zorluklar farklı bir boyuta evrilmeye başlamışlar. Peki evrenin yaratılışı Çin mitolojisinde nasıl karşılık buluyor?
Bildiğiniz üzere her mitolojinin bir yaratılış öyküsü vardır. Bunları mitoloji video serimde tek tek inceledik. Yaratılış öyküsünün Çin mitolojisindeki karşılığı ise Hint mitolojisindekine oldukça benzer. Çin mitolojisinde birçok farklı yaratılış miti vardır. Bu mitler gerek barındırdıkları karakterler, gerekse farklı dini eğilimleri açısından birbirlerinden ayrıdırlar. Bununla birlikte hepsinde belirli temalar hakimdir. Kaostan düzene geçiş, ikinci evren modelinin düzenle birlikte ortaya çıkışı ve Yin ile Yang. Ayrıca mitlerin genelinde İbrahimi dinlerdeki creatio ex nihilo yani yoktan var etmek anlayışlarından farklı olarak yaratma süreci var olan fakat şekilsiz, kaotik bir durumun şekilli, belirli ve düzenli bir duruma dönüştürülmesi anlamını taşımaktadır. Milattan önce 2. yüzyılın ortalarından kalan Hainan Zi isimli metinde iki tanrının evreni nasıl yarattığını anlatan bir yaratılış miti mevcuttur. Bu iki tanrının ismi verilmez. Kaostan çıkan tanrılar yer ve göğü yaratırlar ve kendileri Yin ile Yang oluştururlar. Çin mitolojisindeki bir başka yaratılış mitinde ise herhangi bir tanrıdan söz edilmez. Bu mite göre başlangıçta ne tanrı ne de tanrı benzeri bir şey vardır. Sadece muazzam büyüklükte bir su buharı bulutu mevcuttur. Bu bulut zamanla kaotik ve şekilsiz bir durumdan düzenli ve şekilli bir duruma geçer. Farklı doğalara sahip evren modelinin temelini oluşturan Yin ile Yang oluşur. Çin mitolojisindeki en tanınmış ve kendisinden önceki birçok yaratılış mitine karşı hakimiyet kazanmış yaratılış miti, Pangu'yu başrolde gösteren bir yaratılış mitidir. Diğer mitlere oranla oldukça yeni sayılabilecek milattan sonra 3. yüzyılda ortaya çıkmış bu mitte hiçbir şeyin olmadığı, sadece kaosun dev bir yumurtanın içindeki karanlık bir nem şeklinde var olduğu bir zamandan bahsedilir. İçinde yaratılış için gerekli tüm ögeleri bulunduran yumurtanın içinde zamanla yaratıcı olacak Pangu büyümeye başlar. Tamamen büyüdüğünde uyanan Pangu yumurtadan onu kırarak çıkar. Bu esnada yumurtanın içindeki yaratıcı ögeler her yana dağılır. Yin temelli ögeler arzı yaratırken Yang temelli ögeler göğü yaratır. Pangu bu ikisinin tekrar birbirine karışmaması için aralarına geçerek ve göğü taşıyarak ikisini birbirinden ayırır. Birbirlerine karışırlarsa tekrar kaosun ortaya çıkacağını düşünerek binlerce yıl ikisini bu şekilde ayrı tutar. Daha sonra gökle arzın tamamen ayrıldığına inandığı vakit bu işini bırakır ve dinlenmek için arza uzanır. Ölen Pangu'nun vücudu ve varlığının farklı bölümleri, doğal fenomenleri ve coğrafi şekilleri oluşturur. El ve ayakları kare olduğuna inanılan dünyanın köşelerini oluştururken, terinin yağmurları, nefesinin rüzgarları, kanının nehirleri, gözlerinden birinin ayı, birinin ise güneşi, vücudunun 5 kutsal dağı oluşturduğuna inanılır. Bu mitle ilişkili bir nokta, bu genel yaratılış mitini insanın yaratılışıyla da ilişkilendirir. Pangu'nun vücudundaki pireler insanları oluşturur. Bununla birlikte bu değişimler farklı kaynaklarda farklı şekillerde yer almıştır. Bir başka mitte ise Pangu'nun yarattığı canlılardan hiçbirinin akli yeteneğe sahip olmamasından üzülerek insanı çamurdan elleriyle yarattığına ve daha sonra kurumaya bıraktığına değinilir. Bu hikayeye göre Pangu insanları yaratmaya devam ederken akşam olduğunda yağmur yağmaya başlar ve Pangu her ne kadar henüz kurumamış olan eserlerini güvenli bir yere taşımaya çalışmışsa da bunların bir kısmı yağmurdan hasar görür. İşte bu hasar gören eserlerin engelli insanların atası olduğuna inanılırdı. İnsanlığın doğuşuna ilişkin ana tanrıça Nüva'yı başrole koyan mitlerde bulunur. Han hanedanlığı zamanından kalan bu mitlerden birinde insanlığın yaratılışından önce Nüva'nın dünyada ne kadar yalnız hissettiğine değinilir. Bir gün bir gölette kendi aksini gören Nüva, kendisine benzeyen ve ona arkadaşlık edebilecek bir yaratık yaratmayı aklına koyar ve çamurdan küçük insanlar yapmaya başlar. Bunları yere koyduğu anda yaratıklar canlanıp insana dönüşürler. Bir süre bu şekilde insan yapan Nüva, bir süre sonra eğer bu hızla devam ederse tüm dünyaya yayılacak kadar çok insan yapmasının mümkün olmadığını fark eder. Bunun üzerine bir ip alır ve ipi çamura batırır. Daha sonra bu ipi havada döndürür. Etrafa dağılan çamur damlacıkları yere düştüklerinde insanlara dönüşürler ve bu şekilde dünyaya insanlık yayılır. Etrafa bu şekilde saçılan çamur damlacıklarından oluşan insanların fakir ve soylu olmayan insanları, başta kendi elleriyle yaptığı insanlarınsa zengin ve soylu insanları oluşturduğuna inanılırdı. Bir başka konu olan tufanı ele alalım. Birçok mitolojide kendisine yer edinen tufan fenomeni Çin mitolojisinde de kendisine yer edinir. Büyük bir tufanı konu alan bir mitte Nüva'ya hem erkek kardeşi hem de eşi olduğuna inanılan
Fushi bir çiftçinin çocukları olarak yer alırlar. Çiftçi bir gün gök gürültüsünü yakalar ve hapseder. Pazara inmesi gerektiğinde çocuklarına ne olursa olsun gök gürültüsüne su vermemeleri gerektiğini tembih eder. Fakat o gittikten sonra kızı gök gürültüsüne su verir. Bunun üzerine hapsedildiği yerden bir anda taşarak çıkan gök gürültüsü iki kardeşe ağzından bir diş verir. Onlara dişi ekmelerini söyler. Eve döndüğünde çiftçi olanları anlar ve büyük bir fırtınanın vuku bulacağını sezerek demirden bir gemi inşa etmeye başlar. Çocuklarsa dişi ekerler. Ekilen yerden bir asma türer ve asmada büyük bir su kabağı büyür. Su kabağının içini açan kardeşler içinde de ektikleri dişe benzer birçok dişin olduğunu görürler. Fırtına yaklaşırken su kabağının içindekileri çıkarırlar ve tam zamanında su kabağına binerler. Çiftçi ise bitirdiği gemisine biner. Uzun bir süre fırtına devam eder ve sular cennete kadar yükselir. Bu gerçekleşince cennetin kapısına vuran çiftçi cennettekileri kızdırır ve cennettekiler suyun bir anda çekilmesini sağlarlar. Altlarındaki suyun bir anda çekilmesi sonucu iki gemi de bir anda yere düşer. Çiftçinin demir gemisi yere çarpar ve parçalanır. Çiftçi de bu esnada ölür. Çocukların yumuşak olan su kabağı ise hafifçe yere iner. Dünyada yaşayan tek kişiler artık kardeşlerdir. Bunlara bu olaydan sonra Fushi kardeşler ismi verilir. Fushi, Çince su kabağı anlamına gelmektedir. Kardeşler evlenir ve kız kardeş hamile kalır. Bir et parçası doğurur. Bunun üzerine et parçasını küçük parçalara böler ve bir kağıda sararlar. Fakat esen rüzgar sonucu et parçaları etrafa dağılır. Bu et parçalarından da insanlar oluşur. Bu video ile birlikte mitoloji serisi artık son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.